Üç boyutlu şekiller. Çiziminize derinlik ve geometrik hacim etkisi kazandırabilmeniz için perspektif ya da gölgeleme tekniğinden veya her ikisinden birden yararlanmanız gereklidir. Üç boyutlu ve derinliğe sahip bir görüntüyü kolayca çizebiliriz. Şimdi bu şekilleri çizmeye çalışalım. Bu şekilleri çizmek hem eğlenceli hem de öğretici olacak. Bir şeklin aldığı formu kağıt üzerine olduğu gibi aktarabiliyor olmanız çizimde ilerleme kaydettiğinizi gösterir. Nesneleri saydam olduğunu düşünerek önce 3 boyutlu halini çiziyoruz. Birazdan hepsini gölgelendireceğiz. Nesneye çarpan ışığın oluşturduğu gölge varyasyonlarını yakından görme şansımız olacak. Bu da bize ileride çizeceğimiz nesne kompozisyonlarını gölgelendirme aşamasında kolaylık sağlayacak. Işık nereden gelirse gölgesi ne tarafa düşer bunu göreceğiz. Şimdi hızlıca şekillerimizi çizelim ve gölgelendirme aşamasına geçelim. Şekillerin dış kenarlarını çizdikten sonra arkada kalan kenar çizgilerini noktalarla belirtiyorum. Böylece şekli 3 boyutlu olarak görebiliyoruz. Çizdiğiniz nesneler aslında doğadaki gerçek bir nesne ve 3 boyutu var. Yükseklik, genişlik ve derinlik. Ama siz resminizde ancak 2 boyutu yani yükseklik ve genişliği gösterebilirsiniz. Bu da önemli bir sorundur. 3 boyutlu bir nesne 2 boyutlu olarak nasıl görüntülenir? Mesela hepimiz nesneleri tüm gövde özellikleriyle görür. Nesnenin bazı parçalarının önde, bazı parçalarının ise arkada olduğunu, nesne üzerindeki girinti ve çıkıntıları ve her iki nesne arasındaki hava boşluğunu algılarız. Elbette iki boyutlu bir yüzeyden, örneğin bir fotoğraftan kopya yoluyla resim yapmak kolaydır. Düz yüzeylerde formlar da düzdür. Böyle bir yüzeyde gördüğünüz her şeyin enini ve boyunu ölçebilir ve onları olduğu gibi resim kağıdının üzerine geçirip benzer formlar elde edebilirsiniz. Ama iç derinliğini gerçek bir çizimde gösteremediğimiz için çizdiğiniz nesneler aslında iki boyutlu görünür. Biz sadece gölgeleme ve tonlama sayesinde 3 boyutluluk ve hacim illüzyonu oluşturabiliyoruz. Şekilleri çizdiyseniz şimdi gölgelendirme aşamasına geçelim. İlk önce bu koni biçimindeki şeklimizi gölgelendiriyoruz. Diyelim ki ışık sol üstten vursun. O zaman sağ alt taraf en karanlık bölgesi olacaktır. Oradan başlıyorum gölgelendirmeye. Şeklin formunu da düşünerek çizgilerimi o düzlemde vuruyorum. Şeklimiz alt taraftan geniş yuvarlak, yukarı doğru sivrilerek inceliyor. Şimdi gölgesini yapalım. Gölgeyi yaparken de zemin ile obje arasındaki bitişen nokta yine en karanlık nokta olacak. Gölge uzadıkça tabii ki gölgede zayıflıyor. Oraları biraz daha açık yapıyoruz. Şimdi bu küp şeklini gölgelendirelim. Yine ışığımız yukarıdan gelsin. Tabii ki üst taraf biraz daha aydınlık olacağı için orayı 2B kalemle sadece bir doku veriyorum. Işık buradan vurduğu için bize bakan iki tarafını daha koyu yapmamız gerekiyor ki şeklimiz 3 boyutlu olarak görünebilsin. Arkadaşlar mantık hepsinde aynı.
Işığın geldiği yerin tam tersi istikameti objenin en karanlık yeri ve gölgenin düştüğü taraf oluyor. Orayı daha koyu tonluyoruz. Bu gölge alıştırmaları ileriki çalışmalarımızda bize çok büyük fayda sağlayacak arkadaşlar. Bunun gibi birkaç örnek çizip elinize alıştırabilirsiniz. Videonun kalan kısmı bu şekilde devam ediyor. Anlatacak çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Bu bir pratiksel derstir. Bu şekillerin tamamını çizmek zorunda değildik aslında. Fakat internette araştırdığım kadarıyla bu şekillerin tamamını gösteren bir video yoktu. Ben de kanalımızda olsun dedim. Hepsini bir kere de yapmak istedim. Burada aslında önemli olan nedir? Dikdörtgen şekiller, küre, kare, elips, üçgen, yuvarlak. Bu şekiller bize daha çok lazım olacak. Şu an çizimde gördüğünüz altıgen, sekizgen, hatta 12 gen bile var orada. Bir de 20 köşeli var. Çizimde çok fazla karşımıza çıkacak obje formları değil. Ama dediğim gibi kare, dikdörtgen, küre, elips, bunlara aşina olmalısınız arkadaşlar. Çünkü ileride çizeceğiniz nesnelerin genel formları bu saydıklarımdan ibaret olacak. Mesela bir koltuk çiziyorsanız yatay dikdörtgen formunda bir kalıbın içine onu sığdırıyoruz. Mesela bir elma çizeceksiniz. Nedir? Onu bir kürenin içindeymiş gibi düşünerek çiziyoruz. Video bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıya yorum yazarak, beğeni bırakarak bunu bildirebilirsiniz. Ayrıca yeni dersleri kaçırmamak için aşağıdan kanala abone olup yanındaki zil tuşundan da bildirimleri etkinleştirebilirsiniz.
Umarım memnun kalmışsınızdır. Bir sonraki derste görüşmek üzere.